Herkese selamlar arkadaşlar. Şahane bir konuğum var şu an stüdyoda. Çok heyecanlıyım. Nilda Altun burada. Nildacığım merhaba. Merhaba. Hay Allah'ım. Kaç yaşındasın Nilda? 8,5-9'a gireceğim Ağustos'ta. 9'a gireceğim. Biz seninle kaç yaşında tanıştık Nilda o zaman? 3-4 sene önce miydi? Tam 6 yaşında, 5 yaşında falan. Peki 6-5 yaşında tanıştık. Şu an İzmir'de Nilda ailesiyle beraber burada ve bir yarışmaya katıldı. Orada birinci oldun galiba değil mi? Evet. Biraz anlatır mısın? Nasıl bir yarışmaydı? İlk önce ilk güne giriyorsun. Orada parçalar çaldı. Bir etüt, 2 tane suatida, suatida 1 ve suatida 2. Eğer o seçiliyorsa da ikinci güne kalıyorsun. Ben de ikinci güne kaldım. Evet canım. Sonrasında orada da Çerdi, robotik eser ve bahımı çaldım. Sabah açıklanmadı. Akşam gittik. Orada da birinci olduğumu söylediler. Aman Allah'ım. Sonrasında sahneye çıkıp parça çaldım. Aha. Çok güzel. Şimdi sen ne eğitimi aldın? Şu an sen konservatuvar okuyorsun galiba Evet. değil mi? Hangi okuldasın? Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokulu'nda okuyorum. Çok güzel. Nasıl gidiyor okulun peki? İyi gidiyor. Güzel. Kaç sene oldu piyano çalalı şu anda? 4 sene Dört diyeyim. sene 5'ten civarı. başladım. Öyle bir şey. 4 sene kadar. Peki ilk çaldığın şeyi hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamıyorsun değil mi? Basit şeylerle başlamıştı. Peki piyano çalmayı sen mi istedin Nilda? Şöyle benim ablam çalıyordu. Ben de çok ilgi duyuyordum. Onun konserlerine gidiyordum. Pek hatırlamıyorum ama çok ilgi duyuyordum. Sonrasında piyano istemeye başladım. Bir tane bana küçük bir piyano almışlardı böyle. Annem bana bir kitap almıştı böyle. Küçük de için böyle. Ondan bakıyordum annemle birlikte. Öyle başladım. Zevk alıyor musun piyano çalmaktan? Evet. Günde ne kadar piyano çalıyorsun? 2 saat sabah 6'da kalkıyorum. 6'da kalkıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun 6'da kalkıp? 6'da kalkıp programlarımı çalışıyorum. Nasıl bir şey mesela programın? Mesela şöyle yeni program gelince sağ el sol el çalışıyorum. Sonrası da iyice onları pekiştirince 2 el çalışıyorum. Mesela bize bir programından bir örnek verebilir misin? Tamam çalayım. Çok zevk alırız. Bir sürü izleyen küçük kardeşimiz de senin yaşlarındaki nasıl çalışıldığını merak ediyordur mesela her sabah. Tamam. Sağ sol elde yapayım mı mesela? İstediğini örnek yap. olarak? Sabah çalıştığından kısa kısa neler yaptığını göster bize. Mesela romantik eserim bu. Böyle devam ediyorum. Bir satır. Sonrasında pedal iyice ezberleyince pedal ekliyorum. 2 el çalışıyorum ilk öncelikle.
Ay ne kadar güzel ya. Teşekkürler. Bu romantik eser dediğin nasıl bir şey oluyor? Romantik eser yani Schumann çaldım. Schumann. Schumann diye bir parça. Romantik eser yani böyle duygulu, daha duygulu bir şarkı oluyor böyle. Bir de daha kısa gibi. Daha kısa ve duygulu bir şarkı oluyor. Peki farklı tarzlarda şeyler de çalıyor musun mesela? Çalıyorum. Neler oluyor mesela? Başka ne Mesela- tarz oluyor? Çerne var. O da Çerne. kısa ama çok hızlı bir şey böyle. Allah Allah, nasıl bir şey acaba? Onu da çalayım. Vallahi çok sevinirim. Kısa ve hızlı. Bu çerne oluyor öyle mi? Peki bunun haricinde başka neler var? Sonatina var. Sonatina. O nasıl bir şey? O uzun, bazı zamanlar yavaş, bazı zamanlar hızlı oluyor. Değişik. Çok mu uzun bir parça oluyor bu? Yani arada sırada. Arada sırada. Böyle bize biraz kısa bir sonatina çalman mümkün mü? Evet. Ay çok güzel çalıyor ya. Arkadaşlar haydi bir daha dinleyelim o zaman seni. Sonatina. Kiminmiş bu eser? Düzsek. Düşsek. Hadi bakalım. Ya! Bir şey değil mi? Mesela parçaya başlarken şöyle bir şey yapıyorsun. Şöyle bir şey yapıyorsun. Onu neden yapıyorsun? Yani böyle daha iyi hissettiriyor Daha bana. iyi hissediyor. Sen konsantre olur gibi değil mi hani? Böyle bir nefes alıp sanki bir tam şey yapar gibi. Bittiğinde nasıl bir şey yapıyorsun? Şöyle bir Şöyle yapıyorum. evet şöyle çekiliyorsun. Sesin en son seslerin duyulmasını bekliyorsun ve bitiyor değil mi? Çok güzel. Bu mesela böyle bir sonatinayı ne kadar süre çalıştın? Yani şimdi daha önceden daha uzun sürüyordu ama şimdi biraz daha iyi olduğu için böyle çalıştığım için gitgide kısalıyor günler. Gitgide Çünkü kısalıyor. Kaç gün mesela? mesela 2 hafta İki ya da hafta. 1 ay sürüyor. Ne kadar Uzunları 1 ay, kısaları 1 hafta falan. Bir hafta falan. Peki okulda neler yapıyorsunuz? Sen konservatuvarda okuyorsun ilkokulda şu anda. Şöyle yapıyorum. Mesela pazartesi günleri normal enstrüman dersleri olmuyor. Müzik dersi oluyor, solfej. Solfej. Sonrasında matematik, Türkçe Her şey var yani. gibi. Koro oluyor. Koroda ne yapıyorsunuz peki? Koroda şarkılar veriyor. Nasıl şarkılar mesela? Türkçe şarkılar Aa. böyle kısa kısa. Nasıl mesela? Nasıl mesela? Hatırladığın bir tane var mı kısa bir şey? Şu an pek hatırlamıyorum Hatırlamıyorsun. çünkü uzun zamandır o derslere Koro katılamadım. dersine katılamadın. Seçimler de oldu Ankara'da, okullar da Doğru. pek olmadı. Tamam. Yani pazartesi günü koro dersine kadar Evet. dersler var. Sonra mesela neler var başka? Salı günü enstrüman dersi oluyor. Benim Oliver öğretmenimle ders oluyor. Bir de etütler. Orada da çalışıyorsun kendi kendine böyle yeni programında falan. Onun dışında
Mesela matematik, Türkçe Gene devam gibi, ediyor. hayat bilgisi gibi dersler oluyor. Bir de solfej oluyor. İngilizce de var. İngilizce de öğreniyorsunuz. Güzel. Nildacığım harikulade. Şu an 8-9 yaşındasın. Tam 8,5. Çarşamba da her gün değişiyor. Mesela Perşembe günü yoga oluyor. Çarşamba günü ekstra resim dersi oluyor gibi. Yoga dersi mi var okulda? Aa, neden yoga dersi veriyorlar peki? Ne çalışıyorsunuz yogada? Yogada böyle hareketler çalışıyoruz. Böyle rahatlatmak için. Bir de psikolog böyle. Psikolog da var, psikoloji. Ha, psikolojin için daha sakinleştirici. Mesela şeyi merak ediyorum Nilda. Böyle çok çalışınca parmakların ağrıyor mu? Ben yani 1 saat çalışıyorum, mola veriyorum, akşam çalışıyorum. Yani pek olmuyor. Eğer olursa da sıcak suyla masaj yapıyorum, geçiyor. Ah, çok güzel. Peki böyle piyano çalarken hani piyanodan parmakların yoruluyor ama böyle sıkıldığın zaman oluyor mu hiç? Yok, çok olmuyor. Çok olmuyor. Çünkü başka şeyler de yapıyorsun. Hayatında sadece piyanoyla uğraşmıyorsun. Evet, dışarıya çıkıyorum, bisiklet kullanıyorum Hı, mesela. güzel, ne güzel. Okuldan gelince yağmurlu olmazsa her zaman bisiklet Bisiklet de kullanıyorum. kullanıyorsun. Harikulade. Peki Nildacığım, ileride dedim mesela 10 yaşlarında, 15 yaşlarında ne yapmak istersin? Yani büyüyünce daha iyi karar verebilirim ama her şekilde piyano çalmak istiyorum. Ekstra şeylerle de uğraşıyorum. Mesela? Mesela Kore'ye gidiyorum ayrıca. Arada sırada konser oluyor. Konserleriniz de oluyor. Yani büyüyünce karar vereceğim. Ama mesela dans etmeyi de istiyorum. Güzel. Tiyatroya da gitmek istiyorum. Tiyatro çok güzel konuşuyorsun bir de ayrıca. Böyle sakin sakin kendini çok iyi anlatıyorsun Nildacığım. Allah'ım. Nilda ben güzel parmaklarından bir şeyler daha dinlemek istiyorum. Tamam. Bütün bizim kanalda seni izleyenler için ne çalmak istersin? Bak. Bach. Tamam. Bach'ın özelliği ne? Bach'ta uzun oluyor genellikle. Uzun oluyor eserleri. Sakin Aa, böyle. sakin eserler. Sakin eser, böyle staccato olmuyor. Sadece bağlamaya çalışıyorsun. Genellikle sonunda pedal oluyor. Aa, bakalım nasılmış, ben merak ettim. Ay, Allah. düştü. Şu an ihtiyacım yok, orada kalabilirim. Öyle mi? Olsun. Nasıl arzu edersem. Gene orada dursun. Belki arada canım basmak ister. Buyurun.
En çok çalmayı zevk aldığın eserler kime ait? Schumann. Schumann. Romantik eserleri mi vardı Schumann'ın? Sen romantik şarkıları mı seviyorsun? Aa, başka? Sonatina'yı seviyorum. Sonatina da seviyorsun. Chopin öğreniyor musunuz hiç? Duydun mu Yok. hiç Chopin'i? Duydum, kitabını da okudum ama ben hiç Chopin çalmadım. Hiç çalmadın da. Ama güzel. Belki ben de Chopin çok severim. Chopin'in şarkılarını. Bir de Rahmaninov çok severim. Onun eserlerine bayılırım. Galiba bu sene Rahmaninov var mı? Bilmiyorum ama. Çok güzeldir eserleri. Zaten büyüyünce hepsini öğreneceksin gibi gözüküyor. Ay çok güzel. Ben buradayken seni çalmadan gönderemeyeceğim Nilda. Bitti eser. Mesela şey var mı Schumann'dan bir tane daha hiç? Romantik. Yok, bu kadar. Bu kadar. O zaman bu kadar. Nilda çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi biraz annenle babanla da konuşmak Tamam. istiyorum. Sen hiçbir yere ayrılma, tamam mı? Burada ol zaten. Tamam. Nilda'cığım, annem baban geldiler. Hoş geldin. Sizleri tanıyabilir miyim? Hoş bulduk. Ben Lutfiye. Lütfiye Nilda'nın annesi. Harikulade. Cenk Bey, değil mi? Sizin meslekleriniz nedir? Biz beraber okuduk eşimle. Bu, Öyle mi? Düzce'de. İşletme mezunuyuz İşletme mezunusunuz. aslında. Nilda tek çocuk. Evet, tek çocuk. Tek çocuk. Tamam. Şimdi Nilda'nın müziğe başlangıcını konuştuk ve Nilda çok güzel anlattı aslında o hikayesini. Ya yaklaşık dedi işte 4 senedir piyano çalıyorum. Şu an 8,5 yaşındayım. 4'lü yaşlarda başlamış. Nasıl keşfettiniz? Ya şöyle oldu. Bizim samimi bir aile arkadaş dostlarımız var. Onların kızı piyano çalıyordu. Aslında Nilda oradan onun resitallerine giderek çok Ablam motive. dediği- Evet. Evet, şimdi yakaladım. Oradan Tamam. başladı. İşte alkışlanması, o sahnedeki hoşuna kostümler gitti. falan çok ilgisini o dönemde başlamıştı bize söylemeye. 5 yaşına gelince biz de araştırmaya başladık. Hatta ben sizinle iletişime geçtim. Beş- Size yazmıştım. Ama bir türlü bir öğretmen ayarlayamadık biz. Akabinde sizin YouTube kanalınızdaki paylaşımlarınızla çalışmalara başladık. Nilda'nın küçük böyle bir oyuncak piyanosu vardı. Hediye gelmişti doğum gününde. O şekilde başladık açıkçası. Basit Çok bir güzel. kitap aldım ben notalarla ilgili falan. Sonra tesadüfi bir hocaya gidelim dedik. O da Hacettepe'nin bir hocasıydı. Yarım saat kadar çalıştılar Nilda'yla. Ve kulağın niye olduğunu söyledi. Bilkent'ten bahsetti bize. Biz bilmiyorduk. Ben hiç dedi ders vermeyeyim. Siz direkt onun Sınava sınavlarını girin. takip edin. O şekilde gidin. Sonra ben de biraz araştırdım. Sınavda ne yapmak gerekiyor? Dediğim gibi sizin paylaşımlarınız teşekkür ederiz. Bu yola biraz da sizinle başlamış olduk. Tam anlamıyla diyebilirim. Bizim YouTube kanalındaki kulak çalışmaları, Evet. konservatuar hazırlık çalışmaları. İşte yani. kalemle ritim çalışmalarınız vardı. Ondan işte Nilda akabinde eliyle yapıyordu. Ben de öyle hatırlıyorum. Melodi çalışmalarınız vardı. İşte bir ses, iki ses, üç ses o şekilde basarak yaptığınız çalışmalar. Ve evde piyano yok. Sizin o klavyedeki çalışmalarınızla Ya, acayip açıkçası bir şey böyle ya. bir yola girdik. Temmuz başıydı sınav. Biz Mayıs'ta piyano aldık. Pandemi dönemiydi. Tabii herhangi bir eğitim alamadı Nilda. Tabii o da çok motive etti. Sonra ben sizden gördüğüm o durumları bu sefer tuşlara basarak. Siz mi? Evet. O şekilde desteklemeye acayip ya. çalıştım. Sınava girdi ve Başarılı kazandı. oldu. Şimdi 3 yıldır Bilkent'te devam ediyor. Peki bir piyanistin, küçük bir piyanistin hayatı nasıl oluyor? Siz bu hayata nasıl uyum sağlamaya çalışıyorsunuz? Biraz zor oldu. Şimdi mesela biraz önce İzmir'e geldiler. Arabalarına gittim hani karşılamak için. Bir baktım ki arka taraf bebek koltuğu, Nilda'nın koltuğu. Yanında piyano, efendim çiçekler, yok efendim işte piyanonun ayaklığı. Yani içerisi ağzına Kaplumbağa. kadar kaplumbağası Nilda'nın. O da burada şu anda. Stüdyomuzu şereflendiriyor. Yani bir seyahat aracı ama gittik arka taraf tamamen Nilda'ya ait bir dünya. Yani buna uyum sağlamanız nasıl oluyor? Sizde sonuçta böyle bir şeyiniz yoktu. Evet. Piyanist değilsiniz, şey değilsiniz. Hiç de yani müzikle alakamız hiç yoktu gerçekten. Ya biz normalde gezen bir aileyiz. güzel. Yani Nilda'dan önce de biz çok aynı bu şekilde arabayla gezen bir aileydik. Aslında piyano renk kattı biraz hayatımıza. Daha çok yaz dönemi gezerdik. Harika. Şimdi başarılarıyla işte mesela Aralık ayında Paris'e gittik.
Tekrar orada da çünkü yarışmaya girmişti. Orada kazanmıştı. Ben bir tek onu sormadım. Nilda şu anda hangi yarışmalara katıldı ve kazandı? Nilda ilk Kanada'da bir derece aldı, ikincilik derecesi. 6 yaşındaydı o zaman. Akabinde 7 yaşında İtalya'da bir derece aldı, ikincilik. Sonra Paris'te işte bu sene birincilik aldı. Adana'da festivale gittik, Çukurova Üniversitesi'nin yaptığı. Orada festivalde üstün başarı ödülü aldı. 70 çocuk katılmıştı. Orada da ikinci oldu. Yani öyle Sonra şey değil. Makedonya'da birinci oldu şimdi. Harika. Oradan da davet gelebilir. Eylül'de bir resital için oraya da Çok gidebilir. iyi. Ondan da cevap bekliyoruz şu an. Ya bu ilginç bir durum. Yani siz bir yandan hem Nilda müzik sayesinde, siz zaten gezmeyi seviyorsunuz ama Evet. Nilda'nın becerileri, yetenekleri, sizlerin işin içindeki beraberliğiniz, yani bir toplu bir şekilde beraber gezmeye başlamışsınız. Müzik yolculuğu Evet, başlamış evet, öyle aslında. oldu. Bu birazcık öyle ve çok zevkli ya. Ben aslında hani Türkiye'de bunu izleyen, bu videoyu izleyen ailelerin özellikle izlemesini istiyorum. Ya çocuklar izleyip etkilenmesi değil. Bakın çocuklar, siz de ailelerinize izletin. Böyle bir yolculuk var. Farklı bir yolculuk. Zorlukları vardır tahmin ediyorum. Yani Renkleri sonuçta de var. Tabii. zevkleri de var işte bu. Renkleri var, Tabii. zevkleri var. Her şey. Farklı Zorlukları sanat neler mesela? konuşuyorsunuz. Bir aileye ama tavsiye verin şu anda. Aileler şu an sizi izliyor. Diyarbakır'da izliyor, Van'da Tabii. izliyor, Ağrı'da, Ankara'da, her yerde izliyorlar. Ne tavsiye verirsiniz ailelere? Ya şöyle Olumlu, bir şey, olumsuz. şimdi müziğin içinde çok erken yaşta başlamış oluyor. Doğal olarak çok programlı yürümesi gerekiyor. Ama zorla başladığı bir serüven değil bu. Kendi Evet, isteğiyle başladığı bir aynen, serüven. İlk önce aynen. oradan başlıyor. Biz bir de öyle bir zamanlarımız oluyor. Bizim eşimle tıkandığımız anlar oluyor. Böyle çok zorluyor bizi bazen bu süreç. Hatta Nilda'ya diyoruz ki her kayıt döneminde anneciğim eğer vazgeçmek istersen başka okullar, alternatifler var falan diyoruz. Nilda ne diyor? Benim hayallerim var anne. Ah canım. Benim Güzel. hayallerime engel Onun isteğiyle de olmayın. yürümeyi Bunu söylemek gerçekten sürekli Çok önemli. bunu lazım. da diğer kapıları da gösteriyoruz açıkçası. Çünkü Nilda aslında biraz fazla çok yönlü bir çocuk. İlgi alanı çok fazla. Becerileri çok fazla. O açıdan da sonuçta eğlenceli olması, kendi kalbiyle bir şeyleri başarması önemli olan. Şimdi hissiyatı da hep paylaştığı o. Başarıyorum ama gittiği zaman gittiği yerleri de yaşıyor. Bu çok önemli. Mesela Disneyland'a gitti Paris'te. Çok istiyordu. Bu vesileyle oldu. Yine planlayabilirdik belki ama hem Müzikle eğitimine beraber ciddi bir oluyoruz. destek sağlamış oluyoruz. Hem de gezmiş oluyoruz. Bu da bize büyük keyif veriyor. Müthiş, müthiş. Yani motive ediyor. Ama tabii o programı yaz da dahi, yani okul bizde hiç kapanmıyor. Piyano hep yanımızda. Bildiğimiz sporcu gibi. Nereye gitse piyano Nereye yanınızda gitse çalışmasını her lazım. gün çalışmasını yapıyor. Her gün. Sabah normalde her sabah 6'da kalkıyor Nilda. Kahvaltısını ediyor. 6.30'da piyanoya oturuyor. Bir saat çalışma yapıyor. Sonra okula gidiyor. Uyurken siz. Baba uyuyor o ara. Biz ikimiz. Ben tabii benim iş hayatım Nilda şu an. İş hayatı. Şu an çalışmıyorum. Nilda ile ilgileniyorum. O şekilde akşam geliyor yine aynı şekilde normal bir rutini var. Ama tabii eğlencesi de çocukluğunda yaşıyor. Ya bunu tabii biz sağlıyoruz şu an. Kendi o bütün programını biz ayarlıyoruz. Şu an için güzel gidiyor. güzel. Evet, yorucu kısımları da var dediğim gibi ama pozitif sonuçlar almak da bizi Harika. çok mutlu ve gururlu hissettiriyor. Nilda, biz de seninle gezeceğiz. Bu iş böyle gidecek. Sen nereye gidersen biz de seni takip ederek gezeceğiz. Harika. Başarılar diliyorum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Bu çok kıymetli. Estağfurullah. Başından beri bu paylaşımlarınız çok kıymetli. Gençlere sunduğunuz bu imkanlar, bu motivasyon çok önemli çünkü. Yol gösterici oluyor. Benim için büyük mutluluk Biz sizin buraya Celal'in keşfi gelmeniz. Piyanoyu getirdiler, kurdular, her şeyi yaptılar. Ben sadece çekim yaptım, sohbet ettim. Ben burada keyif yaptım. Nilda bana küçük bir konser verdi. Yani bir sürü yerde ödül almış bir kızı oturdum keyfine bedava izledim. Sizler de izlemiş oldunuz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz. Nilda'yı takipte kalın arkadaşlar. Nilda yaptığı şeyleri paylaşıyorsunuz sanırım Evet, Instagram evet. hesabında. Ne yapıyor, ne ediyor. Bu yaşlarda takibe başlayın işte. 10 sene sonra da biletlerini kaparsınız artık. Bu yaştan izleyenler mesaj atsınlar. Belki 10 sene sonra bir torpiliniz olur yani. Hani ben 10 senelik takipçisiyim derse bir indirim bir şey olur. Tamam. Hadi bay bay. Nilda'cığım sağ ol. Önemli değil. Görüşmek üzere. Tamam. Bu kadardır.